Şöyle ağaçta papaya meyvesi koparttık. Kata'da Las Vegas. San cevizi var. Herkese Amazonların kalbinden, Satipo şehrinden selamlar dostlar. Şimdi otelden çıktım. Buranın yerel pazarına doğru gidiyorum. Zaten şöyle de göstereyim etrafı. Kahvaltı vesaire yapacağım. Ondan sonra çok uyguna bir tur buldum. Buraya yakın harika bir şehir var, Mazamare isimli diye. Oraya geçeceğim. Normalde Mazamare'ye burada otobüsler ve normal araçlar da var. 5 süresi 7 süresi. Tek başıma da gidecektim. Ama tek gitseydim pek bir yer göremeyecektim. Sadece birkaç yer. Dedim en iyisi tur. Geçenki videodan da hatırlarsanız tur fiyatları çok yüksekti. O yüzden uyguna tur bulmam benim için çok iyi oldu. Herhalde diğer o pahalı turlar kişisel ve özel turlar mı diye pahalı bilmiyorum. Bakalım. Umarım bu videoda güzel geçer. Eğer hoşunuza da giderse videomu beğenmeyin. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri benim için çok önemli. Bana çok büyük bir moral motivasyon veriyor. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi yerel pazarda sonunda kahvaltı yapacak bir yer buldum. Burada sabah çorbaları çok meşhur oluyor. Ben de şöyle kaldırdığım mote buldum. İçinde mısıra benzer bir şey var. Yani Peru'da gördüğüm mote diyorlar. İçinde de dana eti vesaire var. Bayağı da büyük, şöyle göstereyim. Yanında da şöyle yuka dedikleri bir patates çeşidi var. Fiyatı da 10 süresi, yani gayet de uygun. Tadı da lezzetli. Yani Peru'da bu çorbayı çok seviyorum. Diğer çorbalar pek hoşuma da gitmese, yani Peru'da sevdiğim nadir çorbalardan birisi. Eğer siz de gelirseniz denemenizi tavsiye ederim. Gerçi her yerde olmuyor ama bulursanız denemenizi tavsiye ederim. Kahvaltımı bitirdim. Gerçekten tadı lezzetlidir. Zaten Peru'ya gelirseniz aç kalmamız mümkün değil. Porsiyonlar oldukça büyük ve lezzetli, doyurucu oluyor. Şimdi tura başlamadan önce yolluk için biraz meyve vesaire alacağım. Böyle bir abi. Hola, buenas. Şimdi şans eseri böyle bir yer buldum. Burası da sadece restoranların kahvaltılık yapabileceğiniz bir yer. Size de göstereyim dedim. Hemen pazara yakın bir yer. Burada da hayvanlar vesaire var. Bayağı da büyük yani. Sanırım satıyorlar bunları. Tabii çoğu restoran öğlen yemeği olduğu için kapalı, yani kahvaltılık yerler için çok açık değil. Bu gördüğünüz yerler tamamı restoranlar vesaire var. Küçük ufak dükkanlar. Bakın şu karşıda da yine kahvaltılık vesaire yapılacak yerler vesaire var. Bayağı güzel. Tabii dediğim gibi meyve almak için bir yer arıyorum, böyle egzotik meyveler vesaire bakıyorum. Bulabilirsem alacağım. Sonunda meyve satan bir yer buldum. Tabii çok egzotik meyveler vesaire olmasa da şöyle bir kırmızı muz aldım. Peru'da oldukça bayağı meşhur. Hem de sağlıklı ve şifalı. Tabii şöyle yeşil muzlar da var. Bunlar da kızartma vesaire yapılıyor. Burada da yine normal muzlar vesaire de var. Koko var. Estaki. Limon dulce. Ha, bu da tatlı limon dedikleri bir farklı meyve. Tadı güzel. İçi aynı şeffaf portakal gibi. Şurada da normal portakal vesaire var. Mandalina var. Bunun da kilosu. Kuanda dese kilo? Kilosu 1,5 söylemiş. Ben bir tane aldım. Yani 30 kuruş verdim, fakat telefon üzerinden ödeme yaptığım için daha fazla dedim. Gerçi sorun değil. Canı sağ olsun. Yani bir solese şöyle bir meyve aldım. Bayağı da uygun. Muchas gracias. Bakın şöyle de bayağı büyük bir avokado var. Tura başladık. Böyle yeşilliklerin arasında gidiyoruz. Normalde bugün tek gidecektim. Fakat daha sonra birkaç kişi daha çıktı. Yani iyi oldu. Çünkü hep beraber gidiyoruz. Ayrıca Türkiye'de ziyaret etmiş bir kişi var. Onunla da güzel sohbet ettik. Yani bu da beni mutlu etti. Türkiye'den ziyaret edip tanıması güzel, hoş. Turumuzda ilk göreceğimiz yere geldik. Şelale Las Vegas. Şu yukarıda
Bayağı bir muz ağacı var. Gerçi bu bölgede de zaten oldukça muz ve kakao ağaçları bulunuyor. Şimdi şuraya doğru gideceğiz. Normalde giriş ücreti var fakat şu anda kimse olmadığı için böyle gireceğiz. Hani bu yönden de iyi oldu. Üstünde de para yoktu zaten. Fakat burayı kapatmışlar. Galiba şöyle açacağız. Şöyle açalım da içeri doğru gidelim. Gerçekten burası bayağı iyiymiş. Şelalenin sesi de geliyor zaten. Şu doğanın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten iyi oldu buraya gelmek. Şunu da söyleyeyim. Eğer tur kiralamazsanız buralara gelmeniz çok zor olabilir. Çünkü mototaksiler çok yüksek fiyat istiyor. Yani gerçekten bugün çok şanslıyım ki bir tur buldum. Çok uyguna buralara geldim. Yürüyerek gelinecek bir yerler de değil. Şelaleler oldukça çok uzakta. Dediğim gibi mototaksiler oldukça yüksek fiyat veriyor. Burada da salıncak var. Şu an buradaki temiz havanın kokusu vesaire gerçekten insanın içini açıyor. Kuş sesleri cıvıl cıvıl güzel. Dediğim gibi yine buralarda da birçok farklı kuş türüne rastlamak mümkün. Şu çiçeğin güzelliğine bakar mısınız? Bayağı güzel. Catata Las Vegas. Gerçekten bayağı etkileyici ve güzel. Harika. Wow. Dağlardan yukarıdan akıyor. Tabii isterseniz şelaleye de girip yüzebilirsiniz. Fakat ben onu bugün yapamayacağım. Çünkü biraz hava soğuk. Sanırım su da soğuk gibi. Şöyle inelim, daha yakından göstereyim size. Wow. Değişik değişik hayvan türleri var yine. Su biraz ılık ama yine de girilmez. Hasta olmaya gerek yok. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? İyi ki gelmişim diyorum. Şu karşısında havalimanı. Şurada polis helikopteri, karşıda da askeri helikopter var. Şurası da uçak pisti. Tabi uçak bilet fiyatları bayağı pahalı, internetten baktım. En iyisi o otobüs. Zaten belli aylarda var. Öyle çok sık uçak yok. Şelale Arkuris'e geldik. Fakat şu yukarı doğru gideceğiz. 10 dakikalık gibi bir yürüme mesafesi var. Buradan da giriş ücreti ödedik, güç süresi. Bayağı bir tavuk, horoz vesaire var. Zaten Satipo'da da pazarda büyük horozlar, tavuklar satıyordu. Yani bu kadar çok sevdiklerini şaşırdım. Gerçekten şelaleye ulaşmak kolay gibi değil. Bayağı yükseğe ve ormanın derinliğine doğru gidiyoruz. Yukarı çıktıkça da nefes almak zor oluyor. Sonunda doğa harikasına ulaştık. Şuraya bakar mısınız güzelliğine ya? Gerçekten tek kelimeyle muazzam. Bir aşağıda daha şelale var da orası heyelandan da orayı kapanmış. Oraya gidemiyoruz. Biz de buraya geldik. Hemen yukarısında zaten. Ağaçların kokusu, çiçeklerin kokusu muazzam. Şuraya bakar mısınız? Wow. Değişik bir yer oluşmuş orada. Tabii şu an yaz sezonu olmadığı için suyun rengi biraz değişik. Pis yani. Amazonların tam kalbindeyiz şu an. Evet dostlar, şimdi şöyle ağaçta papaya meyvesi koparttık. Hep birlikte tadına bakarız bunun da. Ne güzel. Burada egzotik meyveler de var. Burada da yine böyle kakao ağaçları var. Tabii bunlar tam olmamış. Şu aşağıdakiler biraz olmuş gibi. Aşağı doğru bayağı gidiyor.
Her yerde karşımıza böyle kakao ağaçları çıkıyor. Şurada daha yeni oluyor galiba. Küçücük var. Bu neymiş? Bir şey yok bunda. Bakın şurada da daha bir çok var. Yeşil ham. Bayağı iyi. Kanopi yapmak için bir yere geldik. Şu karşıda gözüküyor. Bir kule orada, bir kule de burada. Karşıdan karşıya edip geliniyor yani. Bilmiyorum, belki yapar mıyım, yapmaz mıyım? Karar veremedim. Şurada da ayrı bir yer var. Bayağı iyi gibi duruyor. Şurada da futbol alanı varmış da tabii hep kurumuş vesaire. Bulunduğumuz alanda da bayağı büyük bir alan. Her çeşit meyve vesaire bulunuyor yani. Yine kakao, muz, portakal ve biraz daha tropikal meyveler var. Fena durmuyor. Bulunduğumuz yerdeki bahçedeki meyveleri geziyoruz. Değişik bir meyve. Sanırım daha önce denemiştim onu. O mu değil mi bakacağım şimdi. Şurada da noni isimli bir meyve var. Acayip kötü kokuyor, değişik. Yenmiyor, sadece içeceklerde gibi bir şeyler de kullanıyormuş. Öf. Bunu bırakalım. Okey, conocer. Pepa no. Solo el blanquito. Solo blanco. Come. ¿No? Está diferente sabor. Şöyle çekirdeği var. No, esto de acá ven. Es pacayo. Tuhaf tadı var yani dostlar. Okay. ¿No te gusta? Diferente, no mucho feo pero bien. Saludable. Claro. Değişik meyveler var. Tabii daha önce yemediğimiz için, denemediğimiz için bize tuhaf geliyor. Bunlar biraz normal. Burada da yine limon var. Aynen, limon yeşil. Her çeşit meyve bulunuyor. Yine burada da sanırım portakala benzer bir şey var. Bayağı güzel bir yer. Kanopi yapmadım çünkü yani pek bir şey yoktu, aksiyonu, o yüzden de denemedim. Ben de böyle buradaki meyveleri geziyorum. Olgunlaşmamış muzlar var. Bayağı küçük. Şu karşıda da Hindistan ceviz ağacı var. Lima'da yine çok gördüğümüz bir meyve. Şimdi ismini hatırlayamadım, aşağıya yazarım. Onun ağacı. Şuradan bir tane alalım, sizlerle birlikte tadalım. Bayağı büyük ve güzel. Hindistan cevizi var. Ama rengi ne böyle pek anlamadım. Yine portakal vesaire de var. Şunlar yine değişik bir meyve. Papaya mı diyeceğim? Tam anlayamadım. Tuhaf bir meyve. O kadar değişik meyveler var ki çoğunun ismini de bilemiyorum. İlk defa gördüğüm için. Yine olmadı aşağı yazarım. Armuda benziyor, tuhaf. Şurada da ne varmış? Yine aynı karambola meyvesi. Sanırım olgunlaşmış portakal. O dediğim karambola meyvesini deneyeceğiz. Fakat biraz denedim. Limondan da kat kat ekşi. Hatta şöyle de sizlerle birlikte deneyelim. İçi şöyle gözüküyor. Of. Gerçekten bayağı asidik ve ekşi. Limondan da dediğim gibi kat kat ekşi. Of, bayağı da sulu. Şöyle görüyorsunuz. Of. Bu bize göre değil dostlar. En iyisi yememek. Etrafımız portakal ağaçlarıyla çevrili bir yere geldik. Şu karşıdaki kaya gibi yere tırmanacağız. Buranın bile fiyatı üstüles. Yaşlı bir abla var. O bakıyor. Yapacak bir şey yok. Şurayı bile ücrete bağlamışlar. Sanırım
O yaşlı ablanın geçim kaynağı da bu. Sağlık olsun. Bunlar da dediğim gibi portakal ağacı. Şimdi şuradan doğru gideceğiz. Yani buranın da özelliği var mı deseniz hiçbir özelliği yok. Sadece taş. Yukarı çıkınca da Mazamari'ye kuş bakışı gibi bir şey bakacağız. Kayalığa doğru tırmanıyoruz. Şu taşı bile oldukça turistik ve ticarete dökmüşler yani. Görüyorsunuz. Wow. Şimdi daha iyi oldu. Şurada havuz gibi bir şey var. Burası da tamamen Mazamari. Oldukça ufak bir kasaba. Arka taraflarda Amazon ormanları. Vay be, bayağı güzel. Tabi buranın gün batımı da güzel olur da ne yazık ki onun için kalamayacağız. Gerçekten burası bayağı hoşuma gitti. Mazamari'de, Satipa'da ikisi ayrı ayrı güzel. Turumuzun sonuna geldik. Bugün benim için unutulmaz bir gündü. Özellikle Amazon ormanlarının derinliklerinde kaybolmak benim için tarif edilemez bir heyecandı. Eğer sizin de bir gün yolunuz Satipa'ya düşerse mutlaka bir tur kiralamamızı öneririm. Çünkü mototaksiler çok pahalı. Ayrıca bölgeyi rehbersiz keşfetmeniz oldukça zor. En iyisi bir tur ucuza tur kiralayıp bölgeyi daha uyguna gezebilirsiniz. Bu videoda hoşunuza gittiyse bana bu yolculukta ücretsiz bir şekilde destek olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olup yorum bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden de her birinize teşekkür ederim destekleriniz için. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.